Merhaba değerli dinleyenlerim. Bugün 11 Ağustos günlerden Salı. Şaşılık nedir? Risk faktörleri nelerdir? Bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Şaşılık tıp dilindeki deyimi strabismus. Şaşılık gözlerin bakış pozisyonunun bir doğrultuda olmayıp her iki görsel eksenin farklı yönlere doğru kaymış olması ve tek bir noktada çakışmıyor olması halidir. Sık olarak görülür, yaklaşık çocukların %4'ünü etkiler ancak erişkinlerde de gelişebilir. Hayatın ilk 6 ay içinde ortaya çıkan şaşılıklara infantil şaşılıklar denir. Yeni doğanda çoğu zaman gözler paralel değildir, gözlerde içe ve dışa kaymalar gözlenir. Bu nedenle bu dönemde kaymanın tespit edilmesi oldukça zordur. Genellikle gözlerin pozisyonu 3. ayda sabit hale gelir. Bu dönemde anne çocuğun gözünün kaydığını ifade ediyorsa bu durum mutlaka değerlendirilmelidir. Ayrıca katarak, göz tümörleri ve nörolojik hastalıklarda şaşılık ile kendini gösterebileceğinden mutlaka uzman bir göz hekimine danışılmalıdır. Aile öyküsünde ailede göz problemi olan var mı? Yüksek derecede gözlük, kayma, görme azlığı gibi problemlerin varlığı sorgulanır. Hamileliğin normal geçip geçmediği, geçirilen ateşli döküntü hastalıklar, özellikle viral hastalıklar, alınan ilaçlar ve bebeğin terim olup olmadığı sorgulanmalıdır. Yani prematür retinopatisi açısından. Kaymanın nasıl fark edildiği, sürekli olarak olup olmadığı, kaç yaşından beri olduğu ve tek gözde mi yoksa zaman zaman her iki gözde mi gözlenip gözlenmediği, herhangi bir spesifik bir olay sonrasında mı gelişip gelişmediği, örneğin travma, konvülsyon, kasılma gibi bu olaylardan sonra mı fark edildiği önemlidir. Ve daha önce kayma için herhangi bir tedavi yapılıp yapılmadığı, varsa gözlüklerin numaraları kapama ya da cerrahi tedavi olup olmadığı bilinmelidir. Öncelikle görme keskinliği her iki gözde ayrı ayrı ölçülmelidir. Buna dikkat etmemiz lazım. Artık gelişen teknoloji ile daha önce göz refraksiyon ölçümlerini zorladığımız bebekler pulse optik gibi gelişmiş cihazlarla daha rahat ölçümler alabilmekteyiz. Ayrıca pulse optik cihazının video özelliği sayesinde göz hareketlerini ve optik akstan sapmaları daha rahat inceleyip daha kolay tanı koymalıyız. Bu cihaz 1 aylıktan itibaren çocuklarda refraksiyon ölçümünde, şaşılık ölçümünde kullanılabilmektedir. Göz tembelliği konusunda, optik aks kesafetleri konusunda bize ön bilgiler sunabilmektedir. Evet, beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Son 1-2 cümlemi söylemek istiyorum. Eğer bir görme yollarında bir patolojiden şüpheleniyorsak, VEP yani visual evok potansiyel, görsel uyarılmış potansiyel testi yapılabilir. Kaymanın ilk belirtisi gözlerin aynı noktaya odaklanmamasıdır. Ancak güneşte bir gözünü kapama, kafasını eğerek veya döndürerek bakma gibi bulgular kaymanın sonucu olabilir. Bebeklik dönemi ve okul öncesi dönemde her çocuk muhtemel göz problemleri yani şaşılık, göz tembelliği ve kırma kusurları veya katarak, glukom göz içi tümörleri gibi muayene olmalıdır. Halk arasında yanlış inanış olarak bebeklikte olan kaymanın büyümekle zamanla düzeleceği düşünülmektedir. Ancak bu hastalık hatalıdır. Şaşılık hiçbir zaman büyümekle kendiliğinden düzelmez. Ancak çocuklarda burun kökünün geniş olduğu, kayma olmadığı halde kayma varmış gibi görünmeye yol açan yalancı şaşılık dediğimiz durumlarda zamanla
burun kemiğinin gelişmesi ve kayma görünümü düzelmektedir. Bu da yanlış olarak kaymanın düzeldiğini düşündürmektedir. Böyle durumlarda ayrıca tanı ve doğru teşhis için mutlaka göz doktoruna gidilmelidir. Ayrıca ailede şaşılık veya göz tembelliği olan kişiler varsa çocuk mutlaka 1 yaş döneminde göz doktoruna gösterilmelidir. Ambliopi yani şaşılık hastalarında sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ambliopi halk arasında göz tembelliği olarak bilinen durumdur. Gözün ya da görsel yolların organik bir bozukluğu olmadan görme keskinliğinde meydana gelen düşüklüktür. Şaşılık tanısı konulduktan sonra öncelikle sebep olan etken tespit edilmeli ve sebebe yönelik tedaviye başlanmalıdır. İlk yapılacak tedavi varsa refraksiyon kusurunun tam olarak düzeltilmesidir. Bu çoğu hastada sorunu çözmektedir. Göz tembelliği varsa buna yönelik tedavi planlanmalıdır. Gözlüğe rağmen hala kayma devam ediyorsa cerrahi planlanabilmektedir. Tedavide amacımız görme gelişimini olumsuz etkilenmeden her iki gözün bir arada kullanılarak gelişiminin sağlanmasıdır. Detaylı bir göz muayenesinin ardından kaymanın sebebine göre tedavisi planlanmalıdır. Peki şaşılık tedavisi ne kadar erken dönemde yapılırsa başarısı o denli yüksek olur. Ancak erişkin dönemde olan şaşılıklarda ya da daha önce tedavi yapılmamış erişkinlerde de cerrahi tedavi ile özellikle çevre görüşte artış sağlanabilir. Cerrahi tedavi gözlük veya kapanmanın alternatifi değildir. Cerrahi sonrası gözlük ve kapama tedavisi devam edebilir. Şaşılık için risk faktörleri nelerdir? Son olarak bunlardan bahsetmek istiyorum. 1. Aile bireylerinde şaşılık öyküsünün bulunması. Ne kadar çok kişide ve kuşakta şaşılık varsa olasılık artar. 2. Erken doğum, zor doğum veya düşük doğum ağırlığı olması, küvezde kalma, oksijen tedavisi öyküsü, bunlar da şaşılığı da risk faktörleridir. 3. İki göz arasında numaralarda asimetri yani anizometropi olması veya yüksek hipermetropi olması. 4. Hidrosefali, bu beyinde su toplanması. 5. Serebral palsili ve doğum travması geçirmiş çocuklar. Bunlar da risk faktörleri arasındadır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Sevgi ve saygıyla sağlıklı günler dilerim.